Herkese merhaba. Bu videoda size yaz için çok uygun olan bir telefon çantası yapımını göstereceğim. Şu şekilde charm'da yaptık. Charm'ı tabii ki kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Karpuz dilimi, limon, ne bileyim çilek, çiçek, yani bu değişebilir. Şimdi ihtiyacımız olan bir adet kağıt ip, 2,5 milimetre tığ, makas. Tabii charm yapacaksanız, 2-3 renkli yapacaksanız başka renklere de ihtiyacınız olacaktır. Ya da tek renkli de yapabilirsiniz. Şimdi ben size yapım aşamasında ölçüleri de vereceğim santimetre olarak. Kendi telefonunuza göre bakıp değerlendirebilirsiniz. Bu arada zaten çok büyük farklar yok yani telefonlar arasında. O yüzden çok sıkıntı yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Ben kendi telefonuma göre yapacağım. Kendi telefonum 14 Pro. Boyutlarına göre bir telefon kılıfım var. Buna göre yapacağım. Siz de kendinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Yani çok daha büyük bir telefonunuz varsa birazdan yapacağım başlangıçtaki zincir sayısını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. 15 tane zincir çekeceğiz. Ben şu şekilde başlıyorum. Şöyle tığımı çeviriyorum. Ve bundan sonra saymaya başlıyorum. Tabii kendi stilinizde yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 15. zincirimizi parmağımızla tutalım. Şurayı şöyle tutalım, kaybolmasın. 2 zincir daha çekiyoruz. Başını doluyoruz. İkili trabzan yapacağız artık. İçini dolduracağız. Başını doladık. Şu tuttuğumuz zincirin içerisinden geçiriyoruz. Şimdi bu 3 ipi 2 seferde keseceğiz. Bu 1. Bu da 2. Buna ikili trabzan deniyor. Zaten çanta boyunca hep ikili trabzan kullanacağız. Başını doluyoruz. Artık bütün bu zincirlerin içerisini dolduracağız. Başını dolamıştık. İpimizi çektik. 2 seferde kesiyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar dolduralım. Sıra sonuna geldim. Şimdi buraya son boşluğa bir tane battık. 2 tane daha yapacağız. Çünkü burada dönüş sağlaması gerekiyor. 2 trabzan daha yapıyoruz aynı noktaya. Sonra başını doluyoruz. Şuradan devam ediyoruz. Şuralara batıyoruz. Şu şekilde şuralara batacağız. Bu arada şu ipi de içeriye saklıyorum. Öyle devam ediyorum. Bakın dönüşü sağladık. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Bu arada atlamamaya çalışalım. Dikkat edelim. Boşluk oluşmasın. Bu şekilde gideceğiz.
son zincire de battık. Şimdi şurada 2 tane başlangıç noktamız var. O zincir çektiğimiz yer ve hemen yanındaki ikili trabzan. Şimdi buranın dönüş sağlaması için bu 2 tanenin yanına aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıp batmamız gerekiyor ki o dönüşü sağlasın. Yani burada nasıl 3 tane yapıp dönmüştük aynı yere, burada da üçüncüyü yapmamız gerekiyor. Şimdi bu ikisinin çıktığı çıkış noktasına batıyorum. Buraya bir ikili trabzan daha ekliyorum. Bu 3 zincirin üçüncüsünün altından şu şekilde geçiriyorum tığımı ve elimdeki ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Buna ilmek kaydırma deniyor. Şu şekilde. Evet, çantamızın tabanı hazır. Şimdi bunun boyutunu ben size söyleyeyim. 8,5 diyeyim. 8,5 santimlik bir tabanımız var. Şöyle tutalım. Bakın. Fazla bile yani. Kenarlardan artıyor bile. 14 Pro için gayet uygun 8,5 santimlik bir taban. Daha büyük telefonlarda sığar, emin olun. Zaten esniyor, hem de telefonların boyutları arasında çok büyük farklar olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de tabanı yaptıktan sonra kendi telefonunuzun kılıfıyla bir ölçersiniz. Küçük geldiğini düşünüyorsanız buradan sökmesi kolay. 15 zincir yapmıştık başlangıçta. Siz 16-17 yaparsınız. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi bu sadece bu sıraya özel. Üst sıraya geçerken duvar gibi çıkmamız için şöyle yapmamız gerekiyor. Başını doluyoruz. Şimdi bir öncekinde ilmeği şu şekilde batırıyorduk ama bu sırada böyle yapmayacağız. Tam ortasından batıracağız. Şu şekilde. Yakından göstereyim. İlmeğin tam orta, şu başakların ortasına batacağız. Battım, ipimi çektim. 2 seferde kesiyoruz. Başını doladım. Ortasına battım. Başını doladım. Şimdi bu duvar gibi yukarı doğru yükselecek bu şekilde. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, bir sırayı dolaştık. Son ikili trabzanımı da yapayım. Şimdi şuraya batmıyoruz. Çünkü şu zincir bizim başlangıç zincirimiz buradan çıkıyor. Zaten burayı doldurmuşum. O yüzden buraya tekrar batmıyoruz. Şimdi yine zincirin en üst kısmına üçüncü, bakın 1, 2, 3. kısım şurası. Buraya batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Birinci sıramız bitti. Tabii bu ördükçe düzelecek. Biraz başlarda yağmur yumru olur. Şimdi ikinci sıraya, yani bundan sonra yapacağımız bütün işlemler aynı zaten. İkinci sıraya çıkıyoruz 2 zincirle. Başını doluyoruz. Tam dibine şuraya batıyoruz. Artık ilmeğin tam altından, yani az önce yaptığımız gibi şöyle ortasından batmıyoruz. Bundan sonra hep ilmeğin altından batacağız. O bir sefere mahsustu. Bundan sonra hep aynı işlemi yapacağız. O yüzden çanta bitene kadar tekrar videoya almayacağım. Sıra sonuna kadar böyle gidiyoruz. Sıra sonunda ilmek kaydırma yapıyoruz. Sonra bir üst sıraya 2 zincirle çıkıyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Bundan sonrası tekrar aynı. Çanta bitene kadar uygun, yani size göre uygun uzunluğa ulaştığında orada bitireceğiz. Ben örüp geliyorum şimdi ve ne kadar ördüğümü size ördükten sonra uzunluklarını vereceğim. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, çantamız bitti. Şuradan itibaren sayarsak toplam 13 sıra yaptım. Siz kendi telefonunuza göre ayarlayacaksınız tabii ki. Şimdi
Tam şu yukarıda bir yatay olarak bir ilmek kaydırma yapalım. Daha düzgün dursun şu kısım. Şimdi ipin çıktığı yerde bir sonrakine şu şekilde batıyoruz. Şöyle göstereyim. İpimizi çekiyoruz. İçinden geçiriyoruz. İlmeğimizi kaydırıyoruz. Çekiyoruz. İçinden geçiriyoruz. Yani böyle yatay ilerleyeceğiz. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Bakın şu. Böyle başladığımız noktaya kadar, çok da sıkmayalım bu arada, ağız kısmı dar olur. Elimizi biraz da bol bırakarak bu kısmı böyle yatay şekilde dolaşacağız. Başladığım noktaya geldim. Şunu da bitireyim. Evet. Şimdi burada ipimizi bir keselim. Sonra şuradan içeriye bir çekelim ipimizi. Şuradan ipi içeri alacağım. Ve burada düğümleyeceğim. Yani amacımız ipi yok etmek. İçeride düğümlüyoruz. Bir kere daha düğümlersem. Şu şekilde. Tamamdır. Şimdi geçiyoruz çantanın sap kısmına. Şu iki taraftan çanta sapı yapacağız. Tam yanları belirlemeniz gerekiyor. Burada iyice şöyle bir düzeltelim. El ütüsü yapalım. Şu iki tarafa çantamın sapını yapacağım. Her zaman kullandığım bir yöntem var zaten. Beni izliyorsanız bilirsiniz. Şöyle şuradan geçirdim. Düğüm atacak kadar bir miktar ip bırakalım içeride. İpimi çekiyorum. Hemen yanına şuraya batıyorum. Buradan da bir ip çıkartıyorum. Şimdi ikili bir ipimiz olması gerekiyor. İkili öreceğiz bunu. Önce birincisini örüyoruz. Bırakıyoruz ipimizi. Arkadan bollaştı. Sonra ikincisini örüyoruz. Tekrar birincisini takıyoruz. Önce bir tut. Sonra iki. Sonra tekrar birinci. Biri tut. Sonra ikinci. Yani bu şekilde önce birinciyi örüyoruz, tutuyoruz. Sonra ikinciyi örüyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Elinize çok bol bırakmayın, çok sıkı da tutmayın. Bu şekilde çanta sapımız oluşuyor. Evet, yaklaşık 110 santimetre ördüm. Tabii sap uzunluğu biraz sizin tercihiniz. Şimdi tam karşı tarafa bağlayacağız. Şuraya bağlayacağız. Şu şekilde geçirdim ipimi. Birincisinden geçirdim. Tekrar yanına batıyorum. İpimi çekiyorum. İkincisinden geçiriyorum.
Şimdi bunu çekeceğiz. Şöyle göstereyim. Şuraya monte ettik. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi bu ipimizi, tığdaki ipimizi çekeceğiz. Ve dikme işlemi için bu ipi kullanacağız. Çektim iyice. Şuradan kesiyorum. Şimdi buraya tutturmuştuk. Bunu şu ipi dikiş için kullanacağım ve arkadan düğümleyeceğim. Ya da hani iğneye ihtiyacımız yok. Tığla da yapabiliriz bu işlemi. İğne de kullanabilirsiniz. Şimdi şuradan tığımı taktım. Dışarıdaki ipi içeri çekiyorum. Şimdi burada yine düğümleyip tutturacağım. Herhangi bir noktaya şu şekilde düğüm atıyorum. Sonra ipimi kesiyorum. Bu arada sapa başlarken şurada bıraktığımız bir ip vardı. Bunu da içeri düğümlememiz gerekiyor. Evet, çantamız hazır. İsterseniz bunu biraz ütüleyip daha muntazam görünmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi deniz yıldızı yapımına geçiyoruz. Bu çantanın deniz yıldızını ben biraz daha böyle farklı renkler kullanarak yapmak istiyorum. Ama tabii yine tercih sizin. Bu şekilde tek renk, çift renk ya da daha sade renkler kullanarak da yapabilirsiniz. Bu aşamada ben pamuk ip kullanmıştım. Şu iç kısmına, dış kısmına da kağıt ip kullanmıştım. İkisini de yaparken kağıt ip kullanabilirsiniz ya da ikisine pamuk ip ya da elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Sonuç olarak bu bir süs, yani çok önemli değil. Asıl önemli olan kısım çantanın ana hatlarını yaptığımız ipti. Daha böyle kalıp gibi durması gerekiyordu. Sarkma yapmaması için. O yüzden süste kullandığımız ip çok da önemli değil. Elinizde ne varsa tercih edebilirsiniz. Şimdi deniz yıldızı yapımına geçelim. Şimdi elimde ince bir koton ip var. Onunla yapacağım iç kısmını. Etrafını da turuncu ya da pembe ile geçmeyi planlıyorum. Şimdi başlayalım. Ben zincire şu şekilde başlıyorum. Şöyle bir tur doluyorum. Ondan sonra 3 zincir çekiyoruz. 2 3. Şimdi şurası bizim, bakayım. Şurası birinci zincirimiz. Şurası. Burayı dolduracağız. Bunun içine 10 tane ikili trabzanla dolduracağız. Birincisiyle başlayalım. Doluyoruz ipimizi. Batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Bunu 2 seferde kesiyoruz. 1 2. Zaten ikili trabzanı bu videoda öğrendik. Şimdi bu birincisiydi. 9 tane daha dolduracağız. Başını doladık. Battık. Çektik ipimizi. Bu da ikincisiydi. Ben 8 tane daha yapıp geliyorum. Evet, toplam 10 tane ikili trabzan yaptım. Şu zincirin tepe noktasındaki ilmeğin altından tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çekiyoruz. Yani ilmek kaydırma yapıyoruz burada. Ve deniz yıldızının orta kısmı bitmiş oluyor. Şimdi kaldı kollar. Çok basit yapımı gerçekten. 8 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi şu birinci zincirin, şöyle göstereyim, birinci zincirin içerisinden
ilmek kaydırıyoruz. Yani şöyle. İkincisine sık iğne yapıyoruz. Şuraya ipimizi çekiyoruz. Tek seferde kesiyoruz. Bu sık iğne. Üçüncüsüne yalancı trabzan yapıyoruz. Başını doladık, ipimizi çektik. 3 ipi tek seferde kesiyoruz. Yalancı trabzan oluyor. Şimdi burada kaldı 4 tane ilmek. Bu 4 tane ilmeği ikili trabzanla dolduracağız. Yani başını doluyoruz. 2 seferde kesiyoruz. Bu 1. İki. Bu 3. Bu da 4. Evet, birinci kolumuz hazır. Gördüğünüz gibi yapımı çok basit. Şimdi çıktığı nokta değil. Burayı saymıyoruz. Bir tane burada var. İlmek. Bir tane de burada var. Yani çıktığı noktayı saymazsak bir tane ilmek atlayıp ikincisinden ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet. Bunu 5 sefer olacak şekilde tekrarlayacağız. Yani 4 kol daha yapacağız. Ve deniz yıldızımız tamamlanacak. Yine 8 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. Gerisini biliyorsunuz zaten. Ben kolları tamamlayıp geliyorum. Evet. Son kolu da yaptık. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Buraya batıyoruz. İlmeğimizi kaydırıyoruz. Deniz yıldızımız böylece bitiyor. Bir tane fazladan zincir çekelim. Sonra ipimizi keselim düğüm için. Bunu çekelim, sıkıştıralım. İpimizi de arkadan düğümleyeceğiz. Şurada fazla bir ip var. Onunla düğümleyebiliriz. Evet, şimdi ikinci renge geçiyoruz etrafını dolaşmak için. Şimdi deniz yıldızımızın etrafından şu şekilde dolaşacağız. Karar veremedim. Turuncu mu yapsam, pembe mi yapsam? En son pembeye karar verdim. Tabii farklı renkler kullanabilirsiniz. Şuradan başlayalım. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Şimdi biraz düğüm atmak için biraz uzun bırakalım ipimizi. Şimdi buradan ipimizi sürekli alttan çekeceğiz. Battık. İpimizi çekiyoruz. Birinci ipin içerisinden geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırma yapıyoruz sürekli. Batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Birincisinin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde böyle dolaşacağız. Çok sıkmayalım ipimizi. Buradan dönelim. Bak nasıl yağmur dedi mi? Ve gelip hemen beni çağıracaklar. Evet, son bir yer kaldı. Şurayı da şöyle yaptıktan sonra şimdi buradan yukarı doğru birazcık uzun bir ip yapalım. Onu da çantamıza monte edelim. 3 4 5 6. Sanırım şu uzunluk yeter. 6 zincir çektim. Şimdi bunu çantama iliştireceğim. 6 zincir bana biraz çok geldi. Bunu biraz söküyorum. 2 tane söktüm. Bakayım şimdi. Evet, 4 tane sanıyorum yeterli. Şurada dilediğimiz bir noktaya, şurası uygun sanki.
ilmek kaydırma yöntemiyle şu şekilde tutturuyoruz. Benim bir dakika ipim ayrışmış. Tutturdum. Fazladan bir tane zincir çekelim. İpimizi düğüm için biraz uzun kesiyoruz. Zincirimizi çıkarıyoruz. Ve bu ipi içeri çekiyoruz. Ben içine telefon kılıfını koymuştum. İpi çekiyoruz içeriden. İçeride bir yerlere düğümlüyoruz. Ve kesiyoruz. Şimdi bir de bunun arkasına fazla ipimiz vardı. Bunu da bir yere tutturalım. Çok uzaklaşmadan şuraya bir yere hemen iliştirelim. Bir tane daha düğüm yapsak fena olmaz. Şöyle keselim. Evet, çantamız hazır. Bir de ben bunu ütülerim sonra. Çok daha güzel durur. Eğer bu çantayı yapmayı denediyseniz benimle lütfen Instagram'dan paylaşın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.